sözler. Eğitime inanmam. Güvenli Sürüş Akademisi'nde altın madalya. Burada olmak istemezsin. Burada olmak gelirler. Burada olmak istemezsin. Gelirlerse gidersin. Hayır, hep beraber. Çok temiz, hiç kazası yok. İlk iş bakıyorum manekenin ucu böyle. En hayati sorum şudur diyor Özgün Sağtürk programlarla ilgili. Hafta sonu motora binmek için hanımdan nasıl izin alıyorsunuz? Ben her hafta bunun savaşını veriyorum. Savaşı kaybettiğim haftalar Instagram hikayelerinizi iç çekerek izliyorum. Hafta sonunu Darlıktepe civarında fink atarak geçirmek isteyen ancak sevgilisini kaybetmek istemeyen genç motosikletçilere ne tavsiye edersin? Bekarlık sultanlıktır. Herkes o savaşı veriyor. Arkadaşlarım 2 gün hafta sonu çıkıyorlar, geziyorlar bazen. İşte bir günü evin işlerine ayırmam gerekebiliyor. Eşimle bir programımız oluyor. Bunun dengesini bulmaya çalışıyoruz. Biz belki şanslıyız ama bazı ailelerde bu bayağı problem oluyor. Eşim hani kaç yıllık beraberliğimiz var. Motora binmiş bir devrimi, motora binmemiş devrimi her zaman tercih ediyor doğal olarak. Şöyle düşünüyorum genelde. Nefes alıp veriyorsa bir canlı delirmekle mükellef. Çeşit çeşit ama kimi öyle deliriyor, kimi böyle deliriyor ama illa bir deliriyor. Eşiniz söz konusu ise deliliğinizle anlayıp sevecek bir deli bulmanızı tavsiye ederim. İşte mümkünse. Tabii mümkünse. Benim bunun için 45 yaşına kadar beklemem gerekti. Mutluyum. Allah razı olsun eşimden. Ama evlendik sonradan motorcu olduk. Yepyeni bir dinamik girdi ilişkiye. Ben hanımları da anlıyorum. Türk sisteminde kadın her zaman karşı çıkan, erkek de bunu isteyen, Evet. çocukça tutturan kişi olarak gözüküyor ama Doğru, genelde. aslında şöyle, oradaki iki arkadaştan daha çok burada kadın Evet. kendisinin yerine başka bir aracın tercih edilmesinden şikayetçi aslında. En iyi arkadaşı benim, neden benimle arkadaşlık etmiyor da motora biniyor? Aslında bunun böyle olmadığını, herkesin bir hobisi olabileceğini konuşarak ve beraber bir program yapılsın sonuçta. Ama sizin için de ayrı bir vakit ayrılabilir. Sadece erkeklere has bir sorun değil. Kadın motorcularımızın da sayısı artıyor. Onların da denk sorunları ortaya çıkıyor. Yani Onlar tabii ki- eminim çok daha zorluklarla karşılaşıyorlardır. Hayatın her alanında olduğu gibi Tabii ki. kadınlar sadece eşler değil, arkadaşları, aileleri, çoluğu, çocuğu. Daha çok erkekler biz nasıl izin Aynen alırız öyle. Nasıl şeyinde. izin alırız? 2 günse hafta sonu bir gün beraber program yapsınlar. Bir gün de hanımlar yarım gün izin veriversin. Eşin de kendi hobilerini yaşayacağı ortamı hazırlamaya özen göstermek de önemli. Evet. Bir önerim de motosiklet işinde illa öleceğiniz izlenimini vermeye çalışınız siz de. Yani tabii. karşınızdakini Tabii. de Evet. bir kollayın lütfen. Kışlık lastik var mı soruları var. Anlaş kışlık lastikler nasıldır soruları var. Spor motorum olsa ya da işte bir naked motorum var. Ben ona kışlık lastik takmayı düşünmem. Ben MT-10'a Winter Grip taktım. Memnun da kaldım tutuş olarak. Şöyle bir fark oldu ama daha düz profilli bir lastik. Kış şartlarında da tutabilsin diye bu şekilde yönlendirme daha çok güç istemeye başladı. Ama o zaten beklenen bir şey. Ha, Kış lastiği. evet. Arabada da öyle. Zaten istediğin lastiği tak. Yazın yaptığın Aynen süreçlerde öyle. çıkmıyorsun zaten. Evet, Anlaş'ın bildiğim kadarıyla bu işe çıkmasının başlıca sebebi küçük motorlar için yaptılar bunu ilk olarak. Tabii. Çünkü gerçekten küçük motorlara lazım. Keyif için kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Yıl boyunca. Evet, Bravo. evet, doğru. Yaz kış kullanılan scooterlar vesaireler. Dağıtım firmaları anlaşmalarına madde koymuşlar. Bize verilecek motorlarda bu lastik olacak arkadaş. Bravo. Neden? Kaza oranları bu lastik sayesinde düşmüş. Daha iyi yol tutuyor. Turne kullanıyorum. O da çok güzel. Anlaşın. 4 mevsim lastik. Anlaşın eleştirebileceğim bir şeyi bir fiyat politikası biraz bozmaya başladı gibi geliyor bana. Hani sanki Fiyat politikası değil de bulunabilirlik biraz. zaten şey. bulunabilirlik eski nazaran biraz düzeldi. Fiyat politikasında yabancı lastiklere biraz yaklaşmaya başladı sanki fiyat. O değişiyor. Anlaş genelde sabit gidiyor da yabancı lastikler döviz kuruna bağlı olarak bazen yükseliyor bazen düşüyor ya. Şimdi yani yerli üretim olan bir ürünün Daha ucuz olmasını dışarıdan beklersin. bilmem kaç tane vergi üstüne vergi yiyerek gelen bir üründen daha ucuz olmasını Ben size bir beklerim. şey T09'daki Capra RD'leri aldığım zaman onlara 1000 lira vermiştim. Aynı zamanda onun muadili olan Scorpion Trail 2'ler 2600 liraydı. Şimdi o zaman. ne? Şimdi Şimdi- 1800'e düşmüş durumda. Anlaş'ta 1400'e. Heh, işte onu diyorum abi. Ama Anlaş kışlık lastikleri herkese söyleyebiliriz ki. Evet güzel. Scooter'ınız Gayet için güzeller. ve Winter Grip Plus adını verdikleri büyük motor lastikleri Evet. kışın kullanmak için uygun. Şimdi o arabadakine de geleyim. Bu yaz kış değiştirme işi zaten başından beri benim karşı olduğum bir şey. Yani 2 ayrı set alıyorsun, jantlar alıyorsun, kışlıyorsun, yazlıyorsun, depoluyorsun.
Sektör çok memnundur bundan eminim çünkü şahane bir iş tek başına. Evet. Yani başka hiçbir şey yapma. Yaslık kışlık lastik değiştir otur yani. İmkan olsa ben de mesela sırf yağmur lastikli bir motor tutarım. 4 mevsim kış lastiği kar işareti de var. Polis sizi çevirdiğinde kar lastiği yok diyemiyor. Tavsiye ederim motosiklet lastiklerinin araba lastiklerinden daha kısa ömürlü olmasının sebebi ama motosiklet lastiği çok daha hassas bir işle uğraştığı Çok için daha fazla iş bekleniyor kendisinden. daha fazla iş bekleniyor ve karkası ona göre biraz daha esnek olmak zorunda. Esnek bir karkasta dolayısıyla daha yıpranmaya açık bir şey. Evet. Araba ise tam tersi 1,5 ton ortalama bir şey taşımak zorunda olan 4 tane şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla daha sert yapısı var. Ayrıca arabanın yana devrilmek gibi bir zorunluluğu yok yönlenebilmesi için. Hep aynı şekilde. Dolayısıyla o lastikler daha dayanıklı yapılabiliyorlar. Evet. 2 soru var. Bunlar birbirine çok benziyor. Sürüşle ilgili sorular. Hakan Cezar demiş ki virajdaki limitimizi motosikletten düşmeden nasıl anlarız? Bu birincisi. Fatih Şaşmaz demiş ki hep bahsedilen defansif sürüş nedir? Viraja geleyim ben önce. Bir motorcunun lafıydı. Motosiklette limit böyle bir keskin çizgi değil. Esasında bir bölge. Tabii. Pistte eğer siz dozajınızı, gaz, fren, yatış açısını yavaş yavaş az az yapabiliyorsanız, dozajlayabiliyorsanız gazınızı, freninizi, yatış açınızı o bölgeye girdiğinizde, limit dediğimiz bölgeye girdiğinizde tabi burada motosikletin işte ayarlarının çok acayip yerlerde olmadığını düşünüyoruz. Daha dengeli bildirimler geliyor. Hafif hafif kayıyor. Arkası, bazen önü. Lastiğin belki hafif ezildiğini hissedebiliyorsunuz. Bu tabi tecrübeyle de alakalı. Ama yolda nasıl anlarız? Yani yolda inşallah hiç bunu dereceye yaşamayız. gelmezsiniz, Evet. O limit bölgesine de gelmeyiz. Belli eğitimle, vücut pozisyonuyla işte yani genelde o limitleri zorlamayacak şekilde kullanmak lazım. Küçük küçük zorlayarak limitleri hep söylüyoruz ya. Bu savunma sistemini insanın harekete geçiren bir uğraş. O yüzden bu işi öğrenirken o savunma sistemini küçük küçük eğitmemiz gerekiyor. Bir tık zorladık, bir şey olmadı. Bir daha. Dolayısıyla zaten bahsettiğin limit bölgesine yaklaşmaya başlıyorsun. Çıktık yola ilk bilmem kaç tane virajda problemsiz hızımız motorun ve yolun o şartlarının limitine çok uzak, çok rahat gidiyoruz. Yavaş yavaş arttıralım tempomuzu. Bir bakalım neredeymiş bu limit diyebiliriz ama dememeliyiz. Çünkü önümüzdeki virajların bize ne getireceği belli değil. Tabii. İşte yağ dökülmüş olabilir, kum olabilir, şu olabilir, hayvan pisliği olabilir. Önceki virajlarda hiç problem yaratmayan hız veya işte yatış açısı, fren şiddeti o virajlarda büyük problem yaratıyor. Bizi düşürüyor olabilir. Dolayısıyla yolda limiti aramak ki biz yapıyoruz bunu. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Evet. Sıkıntılarını da yaşıyoruz. Oramız buramız kırılıyor. Kazalar oluyor. Gereksiz ve maliyeti yüksek bir şey. Yolda her an beklenmedik bir şey olacakmış gibi gitmek önemli. Ki bu da defansif sürüşe Değil mi? Doğru ikinci geliyor. soru olan. Yolun boş olduğunu görebildiğimiz kısmında durabilecek süratte gitmek bunlar önemli. Limitleri pistte, kapalı alanlarda aramak, oraya doğru alışmak, kendini geliştirmek bence çok çok daha verimli, çok daha ucuz, çok daha güvenli ve sağlıklı. Yani hep söylüyoruz ya, etrafınızda var olan trafik hızının biraz ortalama üstünde. Yani aynı yerde çok durmamak lazım. Çünkü bizim ülkede en azından motosiklet bir yerde durduğu zaman arkasındaki araç diyor ki arkadaş bu benim onda birim şey, benim yerimi işgal edeyim. Başlıyor sıkıştırmaya. Tahminim bu ama sıkıştırmaya Peki abi başlıyor. hız limitlerini geçelim Ha, öyle mi bir yani? soru vardı mesela. Otobanda böyle diyorsunuz ama Evet. hani ne yapacağız diye. Şöyle şuradan örnek vereyim. Eğer çok büyük bir yani çıkıntılık yapmıyorsan genelde bütün dünyada bu böyledir. Mesela Amerika'da 4 sene yaşadım. Orada da işte 55 mili geçersen mahvediyorlar falan. Helikopterler uçuyor, carçur. Bakıyorum millet 70 mil per hour gayet güzel ama konvoy halinde gidiyorlar. Akan trafik Ha, gidiyorsa şimdi o sen zaman- Türkiye'de yaptığın gibi makaslayarak gitmeye başlarsan orada tepene bir cisim uçar. Hız limitleri de motor ve farklı. araba için Şöyle farklı, yani, evet. araba için 120 iken otobanda motor. bizim için 100. Heh. Otoban. Yani zaten Ben bahsediyorum. hani mesela Zaten- aynı yerde durmayalım diyoruz ama hep daha hızlı gidelim demek değil. Tabii. Ama zaten de hep aynı yerde durmayalımdan kastım da şu. Var olan hızın %5, %10 üstünde ortalama Akışın, hızın, akışın. evet. Birazcık hem varlığınızı biraz kibarca belli edeceksiniz. Hem de abi ben gidiyorum merak etmediğiniz zaman genelde insanlar zaten yol veriyorlar. Aman abi bu gitsin başımızdan diye.
Bazen tam tersi de olabilir. Scooter örneğinde olduğu gibi. Mesela- Otobanda yetersiz kalırsa Doğru. ne oluyordu abi? Siz O şeyden zaman ben bahsediyorsunuz. hani arkaya da bakıyorum. Sadece öne giderek trafikten Olarak belki de geride uzaklaşın, kalarak. Evet. uzaklaşın. Mesela sağ şeritte artık scooter'la X-Max 250 ile benden daha yavaş kamyonlar oluyor. Soldaki şeritler çok hızlı. Kendimi güvende hissetmediğimde bazen onların arasına girerek, tabii ki mesafe, rahat bir mesafeden bahsediyorum. Hızlı gelenlerin arkadan akıp gitmesini bekliyorum. Ondan sonra sol şeritler rahatsa o zaman solluyorum. Devamlı arkamı kontrol ediyorum. Çünkü ben daha yavaşım orada. Benim defansif sürüş tekniğim otoyolda, scooter'la bu. Hatta Bağdat Caddesi'nde bile Aynen öyle. akşamları giderken Tabii. yıllardır o nasıl bir şeyse, yani hala abuk sabuk kullanan ergen veya daimi ergenler var. O caddede aynalarımdan böyle deli gibi makas yapan ışıkları gördüğümde birçok kere park etmiş arabaların arasına, hatta kaldırıma çıkıp Bravo. onların geçip gitmesini beklediğim oldu. Çünkü değil beni mi? görmelerine imkan yok yani. Makas atarken falan yandan güm diye bir uçacağım gideceğim. Tabii, Sonra tabii. ne diyeceğim? Ben haklıydım. Haklıydın ama salaktın yani. Sonuçta ben parça Hep parça işte oldum. meşhur bir laf vardır ya, Alman atasözü müyüm? Yani mezar taşınızda yol hakkı benim diye yazmasının size bir hayır yok. Hiç yok. Aynen öyle. Anlamında. Hobi Edin isimli kullanıcı iyi niyetle bir yorum yazmış bize. 4. programdır bizi izliyormuş. Kanalın diğer programlarını izlerken elinde not defteriyle not aldığı halde ve kitap sipariş ettiği halde bu şeyden yola çıkarak bizim programların çok derine inmediğini, sanırım izleyiciyi küçümsediğiniz için derin bilgi vermiyorsunuz demiş. Küçümsüyor muyuz abi izleyiciyi? Burada ben devreye girmek istiyorum. Evet. Konuya biraz daha derin girerseniz pencereden atlatırım. İlker bitti zaten. Şu anda 6. kattayız sayın seyirciler. Mesela hemen senin arkanda duran bir sürü kitap var. Okuduğumuz bu konuyla ilgili kitaplar var. Evet. Yeri geldiğinde bazen onlara gönderme de yapıyoruz. Oradan bakın. okuduklarımızı paylaşıyoruz. Şu kat arkadaşlar tamamen motosiklete. Flu TV'nin genel özelliği şu. Biz okuduk, siz sürünmeyin diye. Bahar Feyzan Hanım'ın edebiyat programı var. Allah razı olsun gari gari kendisinden. Okumak istediğim. Fakat okumaya artık ruhumun, gücümün Ben yetmeyeceği. Evdeki üst raftaki Dostoyevski'yi indirdim mesela. Ya indirdim. geçenlerde. Tamam, Başlayacağım indirdim. ama. İnşallah Tekrar. başlayacağım. Tamam. Kendisinden dinlemeyi tercih ediyorum. Evet, kitapla tavsiye ederiz ama maalesef bu konuda çok da böyle gidin koştur şu kitabı okuyun diyeceğimiz de fazla da ne yazık ki bir şey yok motosiklet Ya konusunda. hiç yoktan yani 5-6 tane kitap adı söylesek. Türkçesi Türkçe hemen hemen hiç yok evet, gibi bir bir şey. tek California Superbike'ın kitabı var. OMM'cilerin kullandığı Evet, yol sanatı kitabı var. kitap var. Hiç yoktan iyidir bunların hepsi. Tabii. Ve hani günümüzde artık... Ama işte 2 tane kitap var Türkçe tavsiye edebileceğimiz. Bitti. Tamam, motosikletteki her türlü tavsiyeden önce hani olmayanlara, konuşmayanlara İngilizce öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Motosikletten çok daha önemli hayat için. Aynen. Dolayısıyla motor olunca da çok daha farklı İngilizce, işte Almanca, Fransızca harika kitaplar var. Tam bir motorcu sorusu var ve bayağı da ümitsiz. Emircan Kurtkan demiş ki 3 senede 120 bin kilometre yol yaptım. Pulsar, Joymax, Pulsar normal küçük hacimli bir motosiklet, Joymax bir scooter. MT-07, XJ6 Diversion F gibi motosikletler kullandım. Şu anda XJ6 Diversion F kullanıyorum. İşe gidip gelmek için motosiklet kullanıyorum. Küçükçekmece, Maslak arasında haftanın 5 günü gidip geliyorum. İlk başlarda gayet eğlenceliydi motosiklet sevdası fakat gitgide monotonlaşmaya başladı. Hayatımın bir parçası oldu fakat artık of be diye bir heyecanım kalmadı. Ben şimdi ne yapayım demiş. Oo, çok tehlikeli bir soru Çok ve gelecek. Bir kere şu Tehlikeli bir gelecek. Bütün yaptığımızı yapma dediğimizi yap. Ben işe gider gelirken scooter kullanıyorum. Evet. Beyefendi nereden nereye gidiyordu? Küçükçekmece, Maslak gibi uzun bir süre. Bayağı uzun. Tamam, şey. E5 ağırlıklı olduğunu Herhalde, düşünüyorum. yani onu Temek yazmamış. çıkmıyorsa. Evet. İşte 250 bir scooter da olabilir ya da commuter dediğimiz motorlar, NC750 gibi motorlar var. Ama burada motordan ziyade önemli olan bakış açısı, kafanın şeyini değiştirmek. Hem işe gideceğim, trafiğe takılmadan, işte biraz az yakarak, hem de keyif yapacağım. Bu ikisi bağdaşmıyor. İşe gidiş geliş saatlerinde o yolların trafiği, hayatta kaldığınıza sevinip mutlu olacaksınız. Ama O durumda. zaten işin heyecanı ve zevki orada. Sonuçta evet, burası bir MotoGP pisti değil. Çat çut yana sağa sola yatacak halin yok. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız var.
Triumph Street Triple kullanıcısı, pistte kullandığı bir S1000 ararı da var. Kalamış'tan Hadımköy'e giderdi. Şimdi Pendik'e gidiyor. Bütün bu gidişlerinde ne bileyim haftada 1-2 ayna kırıyordu. Onun yolunu kapayan, yol vermeyen ya da onu görmeden üstüne kıran arabaları cezalandırma anlamında. Yanlış abi. Çok büyük yanlış olduğunu defalarca kendisine de söyledi. Fazla zeki bir insan. Biliyor ama işte psikolojik, insan sinirleniyor, ediyor. Hani birine evet, ikisine evet, üçüne. O zaman dedim ritmini düşüreceksin. Evet. Yani sen o trafikten o kadar hızlı gitmeyeceksin. Aralardan o kadar hızlı gitmeyeceksin. Bunların olabileceğini düşünerek o hızla gideceksin. Evet. O zaman seni görmeden üstüne kıranlar veya sinir olup da bunu yapanların sayısı azalacak. Arkadaşlar şimdi bir kere motosiklet denilen aletin üzerine çıkıp kullanabildiğimiz için mutlu ve heyecanlı değilsek biz o aleti hemen bırakalım. Kendisine tavsiyem Wingsuit. Randımanla değil yalnız, birkaç denemeden sonra ahirete doğru gidilebilir. Onda da dalga geçilmiş abi. Bundan daha tehlikeli şey Wingsuit demişiz. Evet. Ya da biraz pahalı tabii ama denizde giden sürat botları hızlı, habire ivme değişimi olduğu için dünyada en hissettiren alet. Gidin ona binin arkadaşlar. Patlayana kadar buyurun. Yalnız gazcınız iyi olsun. Söylediklerinizden yola çıkarsak hani bu konuyu özetlemek babında. Motoru bu arkadaşım ulaşım amaçlı kullanıyor. Evet. dedik. Yani burada bence bir heyecan aranması çok da gerekmiyor. Şöyle hayatta kalması bir heyecandır ya. Yani Başarıdır. bunu Evet. küçük bir motorla yani bu mesafe arasında ulaşabildiği kadar küçük. Ne güzel. 300 cc bir araçla belki ulaşımını sağlayabilir. Bunda da bir heyecan aramamalı bence. Heyecan aramak için ikinci bir daha heyecanlı bir motor alabilir. Devamlı sana fısıldayan bir motor da iyi değil. Gerçi o fısıldama deyince herkese fısıldamıyor. Manyaklara fısıldıyor. motorlar. Dediğim gibi yani motosiklete bindiği için ve sağ kaldığı için yeterince heyecan almıyorsa bir insan, ya doktor ne yerse yesin demiş, artık kapsamına giriyor bence. Motosiklet kullanışını kesin gözden geçirsin, belki de bıraksın başka bir şeye geçsin yani. Aynen öyle. Yaptığımız işi küçümsemeyin. Hafife almayın. En basit 50 cc scooterla kolun bacağın kopar, kafan kopar. En tehlikeli şey yapılan işin küçümsenmesidir. Tamam baba ben alıştım ya, gidiyorum işte. Bu beni kesmiyor. Bu bayağı bence meşhur bir son söz olmuş. Arkadaşımız da samimiyetle söylüyor. Bakış açısını bir düşünsün bir daha. Doğal olarak burada hep hani olabilecek kötü şeylerden bahsedip onların altını çiziyoruz. İşte uyarı babında. Yoksa motosikletin iyi tarafları, güzel, zevkli tarafları Herhalde canım. fazla olmasa Burada bu ne kadar da duruyoruz deli ben? değiliz yani. Geçen gün Instagram'da galiba bir paylaşım gördüm. Yolda kullanırken herhangi bir kronometre, bir tur zamanı yok. Yolda eğer kendinizi disipline etmek ve hakikaten iyi kullandım, bu iyi sürücü, bu kötü, bu daha başarılı gibi şeylere bakmak istiyorsak şöyle yapmalıyız. Kendimizi şu yönde geliştirmeliyiz. O da şu: motoru her an istediğimiz çizgide, yolun istediğimiz konumunda Tutabiliyor muyuz? tutabiliyor muyuz? Bunu yapabiliyorsak başarılı bir sürücüyüz. Aynen. Ve bu paylaşımın üstündeki resimde de sol bir viraja, orta çizgiye çok yakın onun üstünde ve sola yatmış bir motosiklet karşı şeritten gelen, yani sağa dönen bir kamyonla karşılaştı. Photoshop gibi onu orta çizgiye aldığında kamyonun ve sürücünün Kesiştiğini, vücudunun evet. kesiştiğini gösteriyordu. Yani evet belki tekerlekler kendi şeridinde ama Evet. kesinlikle hatalı bir yerde. Hatalı. Yani bunlara bakmak, aynı trafikte giderken de bugün şu kadar az eskiye göre tehlike geçirdim. Tabii. Önden burun çıkaracak işte 7 tane arabayı tespit ettim. Tabii. Kimseyle herhangi bir Takışmadım. takışmaya O da girmedim çok gibi önemli. Şimdi şeylere o bakmak lazım. arkadaşınızdan bahsettiniz demin. Evet. Onunla takışıyor, bununla takışıyor, ayna kırıyor falan. Yakalandı, savcılığa şikayet Gerçekten mi? edildi, çatır çatır ödedi, ceza almadı, anlaştı ama çok Yani, şanslıydı. evet, o kadar iş- manyak var ki ortada. Evet. Doğru. Yaptığını hiç tasvip etmiyorum. Yani memleketin de hali belli. Çıkarıp vururlar adam bir ayna için. İsterseniz biraz da yeni motorlardan konuşalım. Yorumlardan bir tanesinde diyor ki eğitmeyi boş verin, ikinci elden bahsedin diyor ama bizim heyecanımız genelde yeni motorlar nedir? Ne alsak, ne alsak abi ne alsak? Bu sene dikkatinizi en çok çeken motorlardan kısaca bahsedin. Bu arada grup ikiye ayrılıyor. Ekma'ya gidebilenler, gidemeyenler. Yani biz de sizler gibi internetten, dergilerden görebiliyoruz. Evet. Veya Sinan'ın anlattıklarından öğreniyoruz. Şimdi isterseniz ben bir giriş yapayım. Yap. Şöyle. Fiyat olarak baktığımızda ne yazık ki ülkemizde satın alınabilme öyle yorumlar var. Vergilerden bahsetmiyorsunuz. Maalesef vergiler çok yüksek. Vergisinin vergisi toplayarak gidildiği için ayrıca motorun da
euro olarak gelip burada Türk lirasını Ya. çevirmesinden sebep de bir yükseliyor. Hani genç arkadaşlarımızın çoğunun dediği gibi onlar orada 15 birimi alırken biz burada 150 bin liraya alıyoruz durumu söz konusu maalesef. Onlar 10 birim kazanırken biz 1,5 birim kazanıyoruz. Aynen bir de O da o var. durum Ve var. her gün Maalesef. de azalıyor. Özetle ikinci ele biraz nur yağacak arkadaşlar. Yağacak. Bravo. Kesinlikle arttı değil mi fiyatlar ikinci elde de? Yani bu bağlamda. Şöyle artsa da yüksek fiyat isteyenler ikinci elde satış Satamıyor. yapamıyorlar. Tabii canım, Aynen o öyle. da ayrı. Maalesef. O da ayrı. Psikolojik olarak alım şeyi değişmedi çünkü. Doğru. Yani 30 bin liralara satılan 250'likleri kimse anlayamıyor. Nasıl yani? Bir 250'lik çünkü 250'lik küçük bir araç Evet. nispeten. 250'lik 30 bin lira olur mu diyorlar. Biz de diyoruz ki yani bu fiyatlara alınabilecek en iyi motor bu diyoruz mesela. Ya. Sıfır Evet. konusunda 30 bin liraya. R25 mesela Yamaha. Harika, şahane motor. Şahane motor ama 30 bin lira olur mu? Vallahi 30 bin lira yani. Sıfırı. Yani 30 bin lira civarında. Evet, 30-32 tamam. bin lira. Bizim ülkeye hiç gelmeyecektir herhalde ama küçük motor falan derken Ya Kawasaki Değil mi? 4 silindir Evet. kaçlık? 250'lik. Uf. Ha. O, 60 beygir gibi bir şey duydum. tabii Yanlış mı? o Doğru. civarlarda Ne olduğu diyorsun söyleniyor. ya? Şimdi kıyamet kopuyor. Birkaç yıldır internette, Türk internetinde Evet. motorcu piyasasında kıyamet kopuyor. CBR 250 arar ve bu Kawasaki'nin çıkarttığı motor nerede? Yok mu EICMA'da? Niçin koymuyorsunuz? Niçin Yok. çekmiyorsunuz? Yok çünkü. Bunlar Japonya Endonezya, spesifik. Uzak Doğu Güneydoğu pazarı Asya. için Evet. bu Euro meselelerinin, emisyon meselelerinin geçmediği yerler için üretilmiş Tabii, motorlar. tabii. Süper. Dolayısıyla bizde yok bunlar. Boşuna heveslenmeyelim. Çünkü Güneydoğu Asya dediğimiz zaman milyonlarca. Tamam diyor. Türkiye'de yani 250 cc ve ötesi dediğimiz gibi 6.000 hani 10.000'i bulmuşsa bir sene öp başına koy Orada da falan yani. geneli küçük motorlar Yani kıyas ama kabul etmez. ayda yüz binlere ulaşan, 200 binlere canım. ulaşan İşte onu rakamlar diyorum var. yani, onu Bu arada diyorum. bu emisyon Euro 6, 5 konuşuyoruz. Evet. Bu konuştuğumuz günlerde ülkemizde bir de termik santrallara Aa, veto baca et- takılsın takılmasın. Veto ettik ama kendi yasamızı Evet, çok sunduk güzel. sonra da veto ettik. Harika. Hiç yoktan iyidir, harika. Tabii canım demek ki Ama yani, yani, bir sosyal tepki gelince en azından bir Evet. şey oluyor. Ona da şükür yani. Tabii. Esas Benim aklıma ne geldi? ne geldi? Aprilia. Hay Allah, Aprilia 600 ya. mü? Aprilia RS 660. Evet. Çift silindir, sıralı Sıralı silindir. 2 silindir. Şimdi ne yapmışlar biliyor musunuz? Orada Bir bir dakika. Aprilia var uzakta. bir yama verin arkadaşa şey yapsın. Yeni bir üretim. Şimdi yeni üretim yapmak çok kolay değil Fuat abi. Bıktım bu Aprilia'dan Tamam, arkadaşlar. Aprilia'dan bahsediyoruz. bıkmış olabilirsiniz. Maksat Ha, yok ki. yenilik değil mi? Yok. Ya olsa da alamayacağız zaten. Sen boş ver. Ya almak isteyenler Geçen- bile alamıyor yani. Aprilia markası Piaggio'nun deve ait. Fakat öncesinde kendi kendine üretim yapan başka bir şirket Doğru. aslında. Dolayısıyla motor üretimi konusunda çok ustalar. Elektronik konusunda çok usta olmasalar da. World Superbike'da yarıştıkları bir RSV4 var. Birkaç sene üst üste şampiyon oldu. MotoGP için bunu aslında yaptılar diyorlardı. değil Evet. mi? İlk girdiğinde Superbike'a birkaç takım Aprilia mızıkçılık yapıyor. Evet. Bu motor esasında MotoGP motorudur dediler. İmkanları çok olmayan takımlarda geliştirilmiş RSV motoruyla MotoGP'de yarıştılar. Yarıştılar. Öyle acayip bir motoru yapabilen Bravo. bir firmadan bahsediyoruz. Aynen. Evet. Şimdi o motor var ya şöyle V4. V4. Şimdi şu arkadaki silindirleri şunları Evet. atmışlar. Arkadaki. Önde 2 tane silindir kalmış. Aynı alttaki blok duruyor. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Neyin- Eski ayları ne yaparlar? Ha, Köprü yıldız yapar. Aha. Ama şu avantajı var. Spor motor piyasası öldü deniliyor. Çünkü Doğru. neden? Evet. 4 silindirli motorları güncel şeye uyduramıyorlar. Evet. Bu arkadaşlar Ya. 2 silindirli küçük hacimli bir motoru Euro 5'e uydurup ondan da 100 beygir çıkartıp motor da küçücük yani Evet. boyutsal olarak yapmışlar. Bir de bunun çıplağı tuğla Yani yapmışlar. 90 dük muadili bir şey. Muadili ya da bir şey metre yapmışlar. sıfır Bravo. Hafif de. Hem hafif çok hafif. Yani motor çok hafif. 180 kilonun altı. Senelerdir nacizane bir tarafımı yırtıyorum ya. Bir motosiklet için en verimli, en güzel makine konfigürasyonu paralel 2 abi. Evet. Tek silindir kadar yer kaplıyor fakat 2 silindir. İşte o Evet. çok silindirin avantajları var ama V dedim ben deli oluyorum abi. O V dedin ya bitti. Şu ya var ya Evet. geçmiş olsun ha. Motosikletin canını okuyorsun. Dağlara taşlara sığmıyor o tasarım. Bu crossplane teknolojisiyle sıralı 2 eskiden olmadığı kadar Tabii zevkli artık, evet. zevkli ve verimli oldu. Ben Evet. çok iyi hatırlıyorum. Ya Bike dergisinde ya bir İngiliz derginin birinde işte motor çeşitleri ile ilgili işte yok tek silindir, çift silindir, V4, 5 falan. Eskiden paralel 2 şey Paralel yapılıyor, köpek hiç muamelesi yapılıyor. Yani. beğenilmezdi falan filan. Şimdi tam tersi oldu. Çünkü dediğim gibi crossplane ateşleme düzeni yüzünden daha Bir şekilde. V
Tabii. tepkisi ve V dangırtısı verebilir hale Tabii, geldiler. tabii. V'nin dezavantajları olmadan Bravo. güzel bir şey. Bakalım Türkiye'ye gelecek mi? Bu konuda merak içerisinde. Gelmişi var güzel kardeşim MT-07. Bravo. MT-07 var ama MT-07'nin öyle giysilisi falan yok. XSR var bilmem ne ama tabii ben Yamaha'dan bir şey Spor motordan bahsediyorum. anladım. Yok. Keşke Yamaha öyle bir şey yapsa. Komponentleri güzel. Barkın yapmıştı biliyorsunuz. Manitou. güzel bir motor. Gayet de güzeldi yani. O konuda Dizaynını kim yapmıştı? Altay. o Hüsrev motorlar galiba. akıbetinden Tasarımcı haberdar arkadaşımız. mıyız? Der ki Sanıyorum hiçbirisi gene satılmadı. Galiba markanın bir yerde ailesinin duruyor. kontrolünde bir yerde duruyor. duruyor. Bir Satılmadı. yerde herhalde. duruyor diye biliyoruz Evet, biz de evet, yani. evet, evet. Esas bomba şu. Bütün bu motorlar biraz ütopik bizim ülkemiz için. Tabii doğru. Bir tanesi değil. Bir tanesi değil. İnsanlar dolaşmak istiyorlar Evet. ve bunu ucuza yapmak istiyorlar ülkemizde. Ve her yerde dolaşmak Ve istiyorlar. gösterişli olsun istiyorlar. Her yerde dolaşmak istiyorlar. Neyle Şöyle Ama gösterişli. heybetli olur. Şöyle Doğru gösterişli bir haklısın. motorla dolaşmak Tamam istiyorlar. abi tamam var arkadaş var. Geldi geliyor. Nedir? Tek şu anda rakipsiz Evet. yani. 390 ADV abicim. KTM'nin değil mi? KTM 390 Ondan ADV. bahsediyordunuz Ondan ikiniz de. bahsediyoruz. Evet evet evet. İyi güzel tamam. 40 küsur beygir. O civarda. 180 kilo civarında yani rakipsiz bir ön atlet. 19, arka 17 tekerlekli. Yeterli, gayet Çok güzel, güzel. yeterli. Frenleri, Şık, fren, güzel. evet, Evet, şık. frenler mirenler iyi. Gösterge Ee, elektronik. Fiyat ne kadar olacak deniyordu kabaca? Vallahi- Bunun altında olacak Valla gibi bir... dedikodular 45'in altında Ha, 45 olacak. anlıyorum. Sizden 40 duydum ama 40 biraz ütopik tabii. Tabii, Herhalde göreceğiz. Göreceğiz. Bu fuarda Göreceğiz. Şubat'ta çıkar mı dersin bizim Şubat fuarda Bizim yetişir fuara mi? yetişir. Yetişir Bizim herhalde. fuara Çok iyi. yetişir. Ha, standart ben baştan söyleyeyim. 790'da olduğu gibi bunda da muhtemelen. Gerçi 390, 390 üretilen bir Tabii, makine epeydir bloğu. üretiyorlar. O yüzden biraz daha sorun çıkacaktır. Çünkü 390'da benim hatırladığım bir ilk LED fara geçtiklerinde bir sıkıntı olduydu. O da Yani 390 önemli çok bir şey değil. duymadım. Ara ara Evet. böyle bir takım fışkırtmalar. Bajaj'da benzer motorlarda oluyordu. Bir yerlerden antifriz çıkışı oluyor ama Evet, 390 daha uzun süre üretilen bir Evet. motor. O daha hazır bir motor olarak çıkacaktır diye ümit ediyorum. 790 onlar, kadar acılı olmayabilir. Bayağı bir bu piyasaya hakim olmaya Evet. çalışıyorlar. İnşallah. Crossplane'den gelirsek BMW'de bir motor var. F900 XR. Evet. Onun hem XR gibi gözükeni var bir de naked olanı var aynı motorun Aynen değil mi? öyle. F900 R elek- geçen sene bu 800'lük Rotax bloğunu böyle fıt diye attılar. Euro'lara ayak uyduramadığı için. Çinli bir firmada ortaklık yaptıkları bir motor üretiyorlar BMW'ciler. 900'lük paralel 2 silindirli yine fakat crossplane bu. Ötekinden farklı olarak. Farklı. Dolayısıyla gücü de 95 beygirler civarında. F900 XR'a takmışlar. Bu eski blokla alakası Yok. olmayan bir motor. Tamam. Söylediğim gibi 1000 XR da değişmiş. Anahtarsız çalıştırmalar var. LED farlar her şey LED'e dönüşmüş durumda. Çok Burada güzel. O kaçınılmaz, kaçınılmaz var. bir şey. Geliyor tabii. Ben F900 XR'ı pek beğenmedim. Yani çünkü Bu mini multi kılıklı şey değil. Yönetmenimiz Sayın Canekigil uyumakla meşgul olduğu için bizim kayıtlar sürekli kesilip duruyor arkadaşlar. her türlü katalog var dedik. Turuncu kataloglar, kırmızı Evet, kataloglar, işte BMW M katalogları. katalogları. Zaten artık iş şeye dönmüş vaziyette. Bak en beğendiğim motosikletlerde bile Tracer 900 GT, 790 ADV. Abi ikisinin de ortak özelliği şu. Berbat bir standart serisi var. Bak yeni MT-07'nin serisine de oturdum. Şaka gibi kaya. O yani ılgaz Sen ne diyordun? Maymun? maymun götü. Ha. Bu Maymun hassas götü olanı. traction kontrolü. Bu hassas olanı. Ya geç. Hay alakası yok. Ne hastası be kardeşim. Nasıl ya? Ya geç. Abi kasten yapıyor eşekler ya. Abi bu Sen o motoru bilerek al. sakatlama mı? Aynen sen o motoru al bir kere zaten. Çünkü motor çok iyi. Zaten Tracer 900 GT'ye benim söyleyecek hiçbir lafım yok. Selezi hariç. Sözünüzü bir kesebilir Sele miyim? kolay ya kes. Kesiyor. Bir sözünü Buyurun, keseyim. kesin Şimdi üzerine. Fuat abinin bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Şöyle bir şeyi var, iddiası var. Motorları bilerek sakatlıyorlar. Ürün tasarımcılar. sakatlama diye bir şey var Ürün abi sakatlama dünyada. diye bir şey var. Ve diyor ki mesela 09'u bilerek sakatladılar MT-10 satabilmek için. MT-09. Ve de Tracer 900 satabilmek için. Tracer O 900 aksi satabilmek takdirde sen MT-09'una camı takardın devam ederdin Devam abiciğim. ederdin. O yüzden Sinan. bilerek sakatladılar. Rothschild ailesi Yamaha'ya ortak olmuş. Ya, Ne diyorsun? Ben Ya. bunu Yamaha'nın tasarımcılarından birine sordum. Herhalde ne diyecekti adam? Evet yapıyoruz diyecekti. Tabii Bir ki de o- demeyecekti ama yani şöyle bir yüzünün ifadesini izledim. Demek ki doğru soru sormuşsun. Yamaha ben sana logosunu, söyleyeyim. Yamaha logosunu bir çevir, üçgen ve göz oluyor. Değil mi? Illuminati. Bir dakika abi nasıl? İşte bak. Şeytanın Hepsi üç var. şey. Şeytanın Evet, şekli. ters çevirince Kerem Tabii. Ehir oluyor bu abi. Bunlar var ya bunlar.
Sana motoru ıslatıyor, bir kere seni kapattı. Ondan sonra artık gelsin aksesuarlar, gelsin bilmem neler. Bu budur abi Bir yani. de Türkiye'ye satılan motorlarda sırf olabilir bu. Geneli erkek olan sürücülerin üreme sistemini etkileyerek Ha, sert, ırkımızın doğru, ürünü doğru. olabilir Bak, mi? bak. serseri olabilir abi. Olabilir mi? Olabilir. He? Olabilir. Şimdi programı kapatmadan evvel çokça sorulan sorulardan bir tanesini ve bu fuara özel bir soru sormak istiyorum. Paranız limitsiz olsa, ikinci el ya da sıfır ne alırdınız bu güncel motorlardan? İkinci el pist motoru alırdım. O ne mesela? BMW mi? Yeni Espinalar çok isterdim. Evet, Eskisini istemezdim. İşte R1 olabilir, yeni R1. İşte ABS'si için çok laf söylüyorlar CBR'ın. Gücü hiç önemli değil. Bana yeteri kadar fazla herhangi bir Güzel binlik motor. motor. Evet, şık. Bu Ondan arada isterdim. bir parantez, onu da yenilemişler. Evet, yenisine Acayip de bayıldım. devir çeviriyor. Evet. Teknolojisi şusu busu gayet iyi. Yalnız egzozlar Olduğunu artık düşünüyorum. bildiğin sütçü kazan değil, Fatih'in Hayır. topu. Pislikin Buradan onu Devrim çıkarırız, abiye kadar küçültürüz uzatırız. yani. Evet. Önemli değil. İşte pistte de artık galiba eskisi kadar çıkarttıramayacaksın. Biz- Türkiye'de. Avrupa'da Türkiye'de değil. var. Türkiye'de Önce değil. sen henüz ama. termosantrala filtre koy. Neyse. KTM'nin yeni çıkacak olan 890 Ya, R'ını değil mi? düşünmeden alırım. Çıkmış ama alamadığımız 690 SMC-R denen süper motosunu hiç düşünmeden almak isterdim. Bunda da ama Allah aşkına 690'ın şimdi ikinci elde bir sürü hurdası var. Ha, bu Ama özel burada olan- çok farklı bir dikkatli şey olun. bu. Dikkatli Yepyeni olun. bir motor. Süper Dük'ten yenisinden almak isterdim. Efendime söyleyeyim. İşte attık, tuttuk. Yani tutamıyoruz da atıyoruz sadece. Evet. Keşke. Siz Tabii. Fuat abi. Ya, Superbike alacak olsam ben R1M. Neyi canınız Şu anda- çeker? Onu Şu çekiyor. an- Onu işte R1M. Tamam. R1M canım çeker abi. Yani Evet. kullanabilecek Evet. olsam R1M canım çeker. Naked bir şey çeker mi? Zaten en iyisi sende var. Mutluyum abi. Başka Abi bir şey de doğru. düşünmüyorum. MT10. Bir de insanın MT10 kendi eskiden yaptığı ben motora memnunum. binmesi bambaşka. Tabii, tabii. Ben mesela alıyorum fabrikasyon. Evet. Fuat abi bayağı Özel böyle ya. girişiyorlar değil mi? Tabii yani onun için Bu ya el arkadaş- emeği var, göz Göz nuru nuru. var. Yahu Bak ne çocuğuna yaptım? Ne bıraksam yaptım ben o mesela motora? ne diyecek ya Deniz? ne yaptım? Babamın yaptığı motor diyecek. Ne yaptım ben o motora yaptım diyebileceğim. Abi onu daha dizide anlatırız. Allah Allah. tabii. Ya bunlar devamlı zırhlı asker görmüş Kızılderili modunda ya. Neyse motorların Evet. hepsi güzel. Evet. Sen? Ben ne almak isterim? Böyle değişik ve güçlü bana bir heyecan verecek bir şey almak İşte isterim. zaten that's the problem. Süper canım. Duke al. Evet. Ne yaptın? Süper Dük olabilir. Yani Niye gerçekten. 790 Duke'e bakmıyorsun? 790 Dük'e baktım. Çok Evet. ucuz gözüküyor abi motor. 890 fena gözükmüyor o beyaz haliyle. Triumph'ın Street Triple RS. Yeni olan. Evet. Yeni olan. Onu hiç konuşmadık. O da O çok güzel müthiş bir motor olacaktır. Hem çok rafine Kesinlikle. sürüş hissiyatı. Herkes aynı şeyi İşte söylüyor. Moto 2'de yarışan motordan Bloğu evet. anlıyor değil mi? Evet. Dolayısıyla o motor çok heyecan verici olabilir. Bir de şeyi denemek isterim açıkçası. Street Fighter Tabii V4 ki. Ducati'nin. Ben de çok isterim. Yani Kim istemez ki? Cevap veriyorum ben. Tamam. Yani- Milyonda biri de gördüm. şöyle denemek isterim yani bir Tabii bilmek canım. isterim. Güzel bir imkan sunabilir. Bir de kendime mesela bir motor alacak olsam ne alırım? Tenere 700 alırım mesela. Alamadım Bravo. ama buradan yamacılara sesleniyorum. En aşağıdan en yukarı kadar bir sürü girişimde bulundum. Motoru alamadım. Yani direkt bayiye gidip almam gerekiyor anlaşılan o ki. Corlas'a gidip mesela Triumph Traxxon R. Mesela. Bayılıyorum. Evet. Keşke çok paramız olsa da bunların Keşke. hepsine... Allah biliyor da vermiyor diye. Tabii doğru. Konuşulacak çok şey var ama canım Defnetmemiz gerekiyor. Ceset soğumasın. ceset olmasın. Ses de gitti. Bence bugünlük bu kadar yeter. Yeter. İyi haftalar, iyi günler. İlker Bey de defnetmek üzere cenazemiz. Her kişi niyetine. İyi bilirdik. Hoşçakalın arkadaşlar. Alemde meşhur son sözler. Eğitime inanmam. Güvenli Sürüş Akademisi'nde altın madalya. Burada olmak istemezsin. Gelirlerse gidersin. Hayır hep beraber. Bir başım döndü hocam benim bir dakika. Aniden doğrulunca. Abi Ve uykudan hızlı kalkınca tabii normal. ben de mesela bazı meseleleri bu kadar uzun konuşabiliyorum ama siz de fena değilmişsiniz. Aa, tabii ki. Motor bitmiyor ya. Çok Bitmez. Sen Abi ne diyorsun? ne enteresan. ya. Özetleyebildiğimiz hali bu. Fakat bundan beter bir konu ben tanıdım hayatımda. Ne abi? Tekne. Oo. Aklını kaçırırsın bak.
Çıldırırsın. Sen girdin. Ama kamerayı da geçtiniz. Ben gençliğimde windsurf yapardım. Yani daha ilk doğuşuna şahit oldum. O da böyle bitmezdi. Sonra kiteboard'a başladım. Onun da Türkiye'de ilk yapanlarından tesadüfen. Onda da bitmezdi. Kayakta Türkiye'de o kadar şey yok, birikim yok maalesef. Evet. Bu kadar konuşacak. Hep yanlış öğretiliyormuş. Duydum onu. Hem yanlış öğretilir hem maalesef yani iki tane Hala kayıttayız. çubuk gibi bir şey yani çok daha minimal şeyler var. Hocam bir kesme kaydı. Ben empotans olduğunu düşünüyorum. Bu Olabilir, olabilir. nedeni empotans olabilir mi hocam bunun? Hocam Ya sürekli orta yaş krizi abi. Bitmeyen orta yaş İşte, krizi var erkeklerin. empotans derken onu kastetmiştim.